Ön Türklerin yaşamını hiç merak ettiniz mi? Gelin beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Hayvancılık, avcılık, ticaret, savaş ve fetihler gibi insanlığın temel gereksinimleri Orta Asya'daki Türklerin ekonomik faaliyetlerini fazlasıyla karşılamaktaydı. İpek yolu ve Kürk yolunun varlığı Türkler için vazgeçilmezdi. Bu yolların tam denetim altına alınması, ülkenin refaha kavuşması anlamına gelmekteydi. İpek yolundan geçen maddeler, baharat, misk, kürk, madenler, deri, tekstil ürünü, değerli taşlar, porselenler ticari açıdan ipekten değerliydi. Kervanlar Türk kabileleri için büyük gelir kaynağıydı. Pek çok kabile bu ürünlerin taşımacılığını yapıyordu. Devasa kervanlar ve kervan ticareti ekonomik hayatın büyük kısmını oluşturuyordu. Çin kayıtlarına göre Çinliler Orta Asya topluluklarından canlı hayvan, deri, kürk ve hayvani gıdalar alırlar, onlara giyim eşyası ve tahıl satarlardı. Şehirlerde yaşayan halk ticaretle uğraşmaktaydı. Kürk yolu ve İpek yolu üzerinde pek çok şehir ve kasaba kurulmuştur. Çin yıllıklarına göre Kürk yolundan Sincap, Sansar, Samur, Kunduz ve Vaşak kürkleri ticareti yapılıyordu. Uygur döneminin önemli şehirleri Karabalgasun, Beşbalık, Turfan, Hoça, Karaçar'dı. Türk topluluklarının bir kısmı da köylerde ve şehirlerde yaşamaktaydı. İklim ve toprağa elverişli bölgelerde tarımla uğraşılmaktaydı. Yerleşik topluluklarda ipek böcekçiliği oldukça yaygındı. Çin kaynaklarında Hunların buğday ve darı yetiştirdiklerinden bahsedilir. Altay ve Sayan dağlarında buğday üretiminin en az 3000 yıldır yapıldığı arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Göktürk Kağanı Kapkan Kağan'ın Çin'le yaptığı anlaşmanın bir maddesi Göktürklere tarım aletleri ve tohumluk verilmesiyle ilgiliydi. Hunlar ve Göktürkler zamanında tarımın geliştiğini gösteren kanıtlardan birisi de Tötö kanallarıdır. Kanalın uzunluğu 10 kilometre kadardır ve Altay bölgesindedir. Uygurlar döneminde tarımla uğraşan halk Çin kayıtlarına göre bakla, bezelye, karpuz, kavun ve üzüm üretmekteydi. Üzümden şarap ve pekmez yapılmaktaydı. Bu dönemde tarlaya tarıklak, çiftçiye tarıkçı denmekteydi. Sakaların da kullandığı saban kelimesi Türkçenin en eski sözcüklerinden birisidir. Orta Asya halklarının bir sanayisi olduğundan söz etmek elbette mümkündür. Bunlar keçe, halı ve maden sanayi, demir, tunç, altın ve benzeri alanındaki üstünlüğü çevre ülkelerle kıyaslandığında yadsınamaz. Göktürkler zamanında Doğu Romalılara bile demir satmışlardır. Çoğu göçebe olan Orta Asya topluluklarında demircilik ve maden işçiliği gelişmiştir. Eğer ve koşum takımları yapımı çevre kültürlere göre oldukça gelişmişti. Yapılan eşyaların çoğu pars, kaplan, geyik, kurt, koyun, keçi ve at figürleriyle süslenmekteydi. Realistik sanat anlayışı egemendi. Tekstil ürünlerinde geometrik şekiller ve damgalar da bulunmaktaydı. Çin kayıtlarına göre Hun başkentinde usta marangozlar ve tahta oymacılar vardı. Masa, sandalye, koltuk, dolap, yatak gibi eşyalar Hun saraylarında ve aristokrat kesimde kullanılıyordu. En eskisine pazarık kurganında rastlanan halılar, göçebe ve yerleşik hayatın bir parçasıydı. Karşı tarafça yenilmez olarak kodlanan Orta Asya halkları bu duygunun güvencesi altında başarılar elde etmiştir. Üzerine yüklenen yenilmezlik vasfını çok iyi kullanmışlardır. Bu sıfat, sürdürdükleri savaşın korkutucu görünmesi, gerçekliğe ve düşmanları üzerinde yarattıkları kaygıya uygundu. İlk Türk toplulukları, başı bozuk ve öfkeli vahşi bir grup değil, düzenli ve iyi yönetilen ordulara sahiptiler. Herkes askerdi. Milattan önceki tarihlerden beri ordular tümen sistemiyle kurulurdu. Dönemlerindeki tüm gözlemciler, bu orduların azla yetinme özelliklerine hayran kalmışlardır. Atlı süvariler yanında piyade askerler de vardır. Çin kayıtlarına göre sefere çıkan Ton Yukuk'un askerlerinin 1/3'ü piyadeydi. Ordular aynı zamanda arkasından sürüklediği ekonomi demekti. Ordu sürekli yenilenen ve dinamik bir güçtü. Hareket kabiliyeti genişti. Savaş aletleri kalkan, kargı, kılıç, temrendi. Kılıç kabzaları çoğunlukla hayvan figürleriyle süslenmiştir. Kurganlarda çıkan kalıntılarda eğerler, at zırhları, koşum takımları, zırh, kılıç, kalkan, oklar vardı. Türk sanatıyla işlenmiştir. Gözetleme kulesi kalıntıları bulunmuştur. Çin kayıtlarına göre Hunların ve Göktürklerin 1 milyon civarında askeri vardı. Çin kayıtlarına göre en iyi süvariler ve en iyi okçular Orta Asya halklarınınkiydi. Türklerin kullandıkları savaş taktikleri arasında hilal taktiği, çöle sürme taktiği gibi taktikler sayılmaktadır. Genel olarak her halkın kendine özgü bir kültür yapısı vardır. Bu kültür yapısı genellikle
halkın yaşadığı bölgenin yapısına göre şekillenir. Türk kültüründe buna uygun olarak Asya'nın bozkır yapısı üzerine oluşmuştur. Bozkurtlar da bu oluşumun getirilerinden biridir. Bozkurtlar da düzenli bir grup, aile şekliyle hareket etmeleri, avlanmaları sebebiyle Türklerin dikkatini çekmişlerdir. Bozkurtların dini olarak gökyüzüne bakarak ulumaları, Türkler dua ettiklerini sanırdı. Askeri olarak avlanırken kullandıkları taktikler başta olmak üzere yaşam şekilleri Türkleri etkilemiş ve onları örnek almalarını sağlayarak başlıca bir kültür ögesi haline getirmiştir. Örneğin Türklerin savaşlarında sıkça kullandığı hilal taktiği, Turan taktiği, Bozkurtların avlanırken kullandığı bir hareket şeklinden türediği öne sürülmektedir. Gerek ön Türk kültürlerinde gerekse Hun ve Göktürk kurganlarında günlük hayatta kullanıldığı anlaşılan düğme, kemer, kemer tokası, ilkel pantolon, ilkel ceket, çizme, şemsiye bulunmuştur. Çevre medeniyetlerle karşılaştırıldığında Çin, Hindistan, ketinin ilk Orta Asya bozkırlarında kullanıldığı görülmektedir. Bunun yanında pamuk, kenevir, yün ve ipek kullanımı da mevcuttur. İlk Türk topluluklarında dini açıdan ise Tengricilik, Gök Tanrı dini ve Yar Tanrı dini olduğu söylene gelmiştir. Bu yanlış bir tercümeden ibarettir. Aslı yerin ve göğün tanrısıdır. Göktürkçe'de cennet, uçmak, cehennem tamu olarak tanımlanıyordu. Din adamlarına kam deniyordu. Bunun yanında atalar kültü adı verilen ritüeller de toplum yaşantısında öne çıkıyordu. Orta Çağ'ın sonlarıyla farklı dinlerle de tanışmışlardır. Ölen kişi adına Yu adı verilen cenaze töreni yapılırdı. Fakat bazı kaynaklarda da şamanizm ya da kamcılık şamanlar tarafından deneyim olarak ifade edilir. Varlığı tüm insanların tarihinde erken taş devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir vecit ve trans tekniği olan bu din inancı belirtilir. Şamanizm uzun süre ayakta tutmuş olan toplulukların başında Türkler de vardır. Eski Türk şamanizm geleneği, Kuzey ve Orta Asya'nın bazı Türk topluluklarında günümüze kadar hala sürdürülmektedir. Bozkır İmparatorluğu Türk ve Moğol topluluklarında bilinmeyen bir tarihte geliştirilmiş ve en az 2000 yıl boyunca Avrasya'nın büyük bir kısmı üzerinde özellikle Bozkır ikliminde çok başarılı şekilde uygulanmış bir yönetim sistemidir. En mühim özellikleri hayvancılık ile geçimini sağlayan göçebe halkların güçlü bir hükümdarın etrafında birleşip konfederasyon oluşturması, bu konfederasyon başarılı olduğu sürece büyümeye devam etmesi, başarısız olduğu zaman da tekrar ayrılması, devletin sırf dev hayvan sürülerini beslemek için mühim olan bozkırlara yayılması, bozkırları olmayan bölgelere yerleşilmeyip bu bölgelerin halkları sırf vergiye bağlanması, hükümdarın ölümünden sonra ülke oğulların arasında bölünmesi, tarihin en büyük bozkır imparatorlukları Hunlar, Göktürkler ve Cengiz Han'ın yönetimi altındaki Moğollar tarafından kurulmuştur. M.Ö. 220 yılında Çin yıllıklarında ilk kez söz edilen Hiknu Devleti, Büyük Hun İmparatorluğu, Bozkır İmparatorluğu geleneğinin kurucusu olarak görülür. İlk adı geçen hükümdarlar Teoman ve oğlu Mete Tengrikut ve Shanyu veya Tanhu ünvanını taşımaktadırlar ve kendilerinin Gök Tanrı tarafından tahta oturtulduklarını vurgulamaktadırlardır. Ancak Bozkır İmparatorluğu bu en eski kanıtlarında dahi çok iyi gelişmiş ve gelenekselleşmiş bir şekilde karşımıza çıkmakta ve bu yüzden çok daha gelişmiş olması gerektiği düşünülmektedir. Hink-Nu Konfederasyonu uzun süre 24 boydan oluşmuş, sonradan boyların bazıları ayrılıp kendi kendine Bozkır İmparatorlukları kurmuştur. Hink-Nu'ların torunları olduğu düşünülen Hunlar birçok küçük ve büyük Bozkır İmparatorlukları kurmaya devam etmiştir. Akhunlar, Avrupa Hun İmparatorluğu ve benzeri. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.